Transformers evreninin en güçlüsü kim? Bugün en zayıftan en güçlüye doğru 30 ikonik karakteri sıralıyoruz. Metalden yapılmış bu dev savaşlar arasında kimin zirveye ulaştığını görmek için kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bu liste sizi Cybertron'dan yıldızlar arası bir maceraya çıkaracak. Shredder, Transformers Bumblebee filminde karşımıza çıkan Decepticonların acımasız bir ajanıdır. Kendisi bir triple changer, yani hem bir kırmızı Plymouth GTS kast arabaya hem de bir Horror jetine dönüşebilme yeteneğine sahiptir. Oldukça zeki ve manipülatif bir karakter olan Shredder, Bumblebee'yi avlamak için insanları kandırmaktan çekinmez. Dövüş becerileri etkileyici olsa da daha güçlü Transformerlar karşısında savunmasız kalabilir. Bu yüzden listede son sırada yer alıyor. Mirage, Autobotların çevik ve akıllı bir üyesidir. İlk olarak Transformers G1 serisinde tanıtılmış ve 2023 yapımı Transformers Rise of the Beast filminde büyük bir rol üstlenmiştir. Mirage, hızlı bir spor arabaya dönüşme yeteneğiyle tanınır. Ayrıca düşmanlarını şaşırtmak için hologramlar ve optik kamuflaj gibi özel yeteneklere sahiptir. Çevikliği ve stratejik zekasıyla dikkat çeken Mirage, fiziksel gücü açısından üst düzey olmasa da savaş alanında taktiksel avantaj sağlamada oldukça başarılıdır. Bu yüzden listede daha üst sıralara çıkmasa da hayranların sevgisini kazanmış bir karakterdir. Stinger, Transformers Kayıp Çağ filmine tanıtılan bir Decepticon'dur. İnsan yapımı bir Transformers olan Stinger, Lockdown tarafından yönetilen ve Bumblebee'nin daha gelişmiş bir versiyon olarak tasarlanmış bir savaşçıdır. Dönüşüm formu, lüks ve hızlı bir Pagani spor arabasıdır. Stinger, hız ve çeviklikte üstün olsa da Bumblebee'ye göre kişilik ve özgünlük açısından eksik bir kopya olarak görülür. Savaş yetenekleri güçlüdür. Ancak deneyim eksikliği ve bireysellikten yoksun olması onu daha üst düzey rakipler karşısında zayıf kılar. Starscream, Decepticonların hırslı ve sinsi hava komutanıdır. F-22 Raptor gibi güçlü savaş uçaklarına dönüşebilme yeteneğiyle bilinir. İlk olarak Transformers G1 serisinde tanıtılmış olan Starscream, zekası ve savaş becerileriyle Megatron'un sözde en sadık subaylarından biridir. Ancak bu sadakat genellikle ikiyüzlülükte karışır. Çünkü Megatron liderliğini ele geçirmek Starscream'in en büyük arzusudur. Starscream, havada üstün bir savaşçı ve Decepticonların en etkileyici stratejistlerinden biri olmasına rağmen kibri ve gücü açlığı genellikle yenilgisine neden olur. Gücü oldukça etkileyici olsa da liderlik becerilerindeki eksiklikler onu listenin zirvesinden uzak tutuyor. Drift, Transformers Kayıp Çağ filminde tanıtılan ve sonrasında Transformers Son Şövalye filminde yer alan bir Autobot savaşçısıdır. Önceki hayatında bir Decepticon olan ancak sonradan Autobotlara katılan bir samuraydır. Dövüş yetenekleri açısından oldukça gelişmiştir. Kılıç kullanma konusundaki ustalığı ve dövüşteki disiplinli yaklaşımı onu güçlü kılar. Ancak fiziksel olarak bazı diğer karakterlere kıyasla daha zayıf olabilir. Yine de hem stratejik zekası hem de dövüş becerileriyle dikkat çeker. Cheetor, Beast Wars serisinin en tanınan ve sevilen karakterlerinden biridir. Autobotların bir parçası olarak vahşi bir çita formuna dönüşebilen Cheetor, hızı ve çevikliğiyle göze çarpar. Genellikle genç, cesur ve zaman zaman aceleci bir kişiliğe sahip olan Cheetor, taktiksel zekası ve hızlı hareket etme yeteneğiyle savaşta önemli bir rol oynar. Cheetor'un hızı onu birçok rakipten üstün kılar. Ancak genellikle tecrübesizliği ve aceleci doğası nedeniyle daha deneyimli rakiplerle mücadelelerde zorluk yaşar. Bu özellikleriyle güçlü ama bazen savunmasız kalan bir karakterdir. Devcon, Transformers evreninde daha az bilinen bir karakterdir ve ilk olarak Transformers The Animated serisinde görünmüştür. Autobotlardan biri olan Devcon bir avcıdır ve genellikle suçluları yakalamak için görev alır. Dönüşüm formu uzay gemisine benzer bir yapıya sahiptir ve oldukça güçlü bir savunma yeteneği sunar. Yalnızca görevine odaklanan bir karakter olarak bilinir ve fiziksel olarak çok güçlüdür. Ancak genellikle daha büyük savaşçılara karşı zayıf kalabilir. Ayrıca kendisinin avcı olarak konumlanması onu daha çok bir stratejist ve takipçi yapar. Yani doğrudan güçten ziyade zekası ve tecrübesiyle öne çıkar. Hound, Transformers serisinin en sevilen Autobot karakterlerinden biridir. İlk olarak G1 serisinde tanıtılmıştır. Genellikle askeri jipe dönüşen bir karakterdir. Savaşın zorluklarına rağmen Hound her zaman cesur ve kararlı bir liderdir. Aynı zamanda bir iz sürücüsü olan Hound, doğal çevreyi çok iyi tanır ve bu yeteneği hem düşmanlarını takip etmekte hem de takımına taktiksel avantaj sağlamakta kullanılır. Hound, savaşta önemli bir destek unsuru olarak görev yapar ve güçlü ateş gücüyle bilinir. Özellikle Transformers Kayıp Çağ filminde gösterdiği cesaretle dikkat çeker. Ancak fiziksel olarak en güçlü karakterler arasında yer almasa da dayanıklılığı ve çok gönüllü onu etkili bir savaşçı yapar. Rhinox, Beast Wars serisinin önüne gelen Autobot karakterlerindendir. Kendisi bir gergedan formuna dönüşebilen güçlü bir savaşçıdır ve genellikle hem zekası hem de fiziksel gücüyle bilinir. Takımı mühendislik ve savunma uzmanıdır ve bu alanda önemli katkılar sağlar.
hızdan ziyade dayanıklılığı ve güçlü savunmasıyla dikkat çeker. Rhinox'un savaş alanındaki gücü özellikle düşmanlarına karşı fiziksel mücadelesindeki etkileyiciliğiyle belirgindir. Ancak bazen agresif yaklaşımı onu savunmasız bırakabilir. Demolisher, Transformers Armada serisinde tanıtılan bir Decepticon'dur. Devasa boyutları ve güçlü silahlarıyla dikkat çeker. Fiziksel olarak oldukça güçlüdür ve büyük bir hasar verme kapasitesine sahiptir. Çoğunlukla yıkım ve ağır saldırılar için görev alır. Ancak stratejik zekası daha düşük seviyededir. Gücü ve dayanıklılığı ona birçok rakip karşısında avantaj sağlar. Ancak sınırlı hareket kabiliyeti ve stratejik düşünme eksiklikleri onu daha çevik ve zeki rakipler karşısında zayıf bırakabilir. Slug, Transformers Kayıp Çağ filmine tanıtılan ve sonrasında Transformers Son Şövalye filminde de yer alan bir Dinobot'tur. Triceratops'a dönüşebilen güçlü bir savaşçıdır. Slug oldukça agresif ve savaşçı bir kişiliğe sahiptir. Özellikle savaş alanında yüksek derecede fiziksel güç ve dayanıklılıkla dikkat çeker. Dövüş sırasında çoğunlukla doğrudan kuvvet kullanmayı tercih eder ve savunmasız kalan rakiplerine büyük zarar verebilir. Ancak bazen öfkesine yenik düşebilir ve bu da onu stratejik olarak zayıflatabilir. Scorn, Transformers Kayıp Çağ filminde tanıtılan bir diğer Dinobot'tur. Kendisi bir Spinosaurus'a dönüşebilen devasa vahşi bir yaratık olarak dikkat çeker. Aynı zamanda sırtında sivri dikenler bulunan bir Dinobot olarak tanınır ve bu özellikleri ona hem saldırganlık hem de savunma açısından büyük avantaj sağlar. Diğer Dinobotlar gibi doğrudan saldırıları tercih eder ve düşmanlarına karşı fiziksel olarak çok güçlüdür. Dövüşte keskin dişler, pençeler ve dikenlerle donanmış bir savaşçı olarak düşmanlarını etkili bir şekilde parçalayıp yok edebilir. Strafe, o da bir Dinobot'tur. Pterodon'a dönüşebilen bir savaşçıdır. Diğer Dinobotlar gibi güçlüdür. Ancak onu farklı kılan özelliği, uçabilme yeteneği ve havadan saldırılar yapabilmesidir. Dövüşte hızlı manevralar yaparak rakiplerinden kaçınabilir ve saldırılarını havadan yaparak avantaj kazanabilir. Ancak fiziksel olarak daha büyük ve güçlü Dinobotlar ile karşılaştığında savunmasız kalabilir. Bununla birlikte savaşın taktiksel yönlerini ve çevikliğini kullanarak güçlü rakiplere karşı da etkili olabilir. Shockwave, Transformers evreninin en zeki ve en güçlü Decepticonlarından birisi. İlk olarak G1 serisinde tanıtılmış olan Shockwave, Transformers evreninde genellikle Decepticonların bilimsel lideri olarak bilinir. Bilimsel araştırmalar ve deneylerle ilgilenir. Ayrıca güçlü bir savaşçı olmanın yanı sıra savaş alanındaki soğukkanlılığıyla da dikkat çeker. Savaşta oldukça güçlüdür ama bazı daha hızlı ve daha çevik karakterler karşısında dezavantajlı olabilir. Ironhide, Transformers evreninin en sağlam ve güvenilir Autobot karakterlerinden biridir. İlk kez G1 serisinde tanıtılmış olan Ironhide güçlü bir savaşçıdır. Fiziksel dayanıklılığı ve zırhı onu özellikle savunma ve ağır çatışmalarda değerli bir karakter yapar. Ayrıca Ironhide, Optimus Prime'ın en sadık ve deneyimli yardımcılarından biri olarak Autobotların güvenliğini sağlamak için her zaman en ön saflarda yer alır. Hem gücü hem de savunma özellikleriyle güçlü ama bazen hareket kabiliyeti sınırlı bir karakter olarak öne çıkar. Infernicus, Transformers Son Şövalye filminde tanıtılan bir Decepticon'dur. Birkaç farklı Decepticon karakterinin birleşerek oluşturduğu devasa bir birleşik Transformer'dır. Bu devasa form Infernicus'ı son derece güçlü ve dayanıklı kılar. Devasa büyüklüğü ve birleşik formu sayesinde büyük yıkımlar yapabilir. Ancak hız ve çeviklik gibi özelliklerde eksikliği bulunur. Yine de diğer Decepticonlara kıyasla fiziksel gücü çok yüksektir. Genellikle yıkım ve ham gücün kralıdır. Bu yüzden güçlü ama çevik olmayan karakterlerden biri olarak listeye 15. sırada giriyor. Scourge, Transformers Beast Wars serisinde gördüğümüz bir Terrorcon'dur. Yüksek teknolojiye sahip bir savaşçı olarak tasvir edilir. Birçok farklı araç formuna dönüşebilir ancak en yaygın formu bir savaş gemisi ya da uçan araca dönüşmesidir. Son derece zeki ve acımasız bir karakterdir. Düşmanlarını avlamak için her türlü strateji kullanabilir. Ayrıca oldukça güçlü bir ateş gücüne ve saldırı yeteneklerine sahiptir. Optimus Primal, Beast Wars serisinin baş karakterlerinden biridir. Kendisi Autobotların lideri olan Optimus Prime'ın bir yansımasıdır. Ancak robot formu yerine gorile dönüşebilen bir karakterdir. Optimus Primal hem stratejik zekası hem de liderlik becerileriyle öne çıkar. Güçlü, cesur ve sadık bir liderdir. Ayrıca savaşlarda mükemmel bir dövüşçüdür. Optimus Primal özellikle yakın dövüşte oldukça yetenekli olup goril formu sayesinde büyük bir fiziksel güç sergiler. Zekası ve liderlik vasfı sayesinde takımı zorlukların üstesinden gelmekte başarılı olur. Devastator, serideki en büyük ve en güçlü birleşik robotlardan biridir. 7 farklı Decepticon robotunun birleşerek devasa bir yapıya dönüşmesidir. Bu birleşik formuyla muazzam bir yıkım gücüne sahiptir ve neredeyse her şeyi yıkabilecek fiziksel bir güç sergiler. Devastator'ın birleşik formu çok büyük bir inşaat makinesi olan bir robot oluşturur. Gücü, devasa boyutları ve zırhı sayesinde rakiplerine büyük hasar verebilir.
Megatron, Transformers evreninin en ikonik ve güçlü Decepticon lideridir. Hem zeka hem de ham güç konusunda son derece etkileyici olan Megatron, Decepticonların lideri olarak Optimus Prime'a karşı sürekli bir mücadele içerisindedir. Savaşçı olarak son derece güçlüdür ve dövüşlerde büyük yıkım yaratma kapasitesine sahiptir. Aynı zamanda stratejik zekası da oldukça yüksektir ve planlarını hayata geçirirken genellikle etkili sonuçlar alır. Fiziksel gücü yüksek olsa da liderlik ve güç konusunda Optimus Prime gibi karakterlere karşı bazen dezavantajlı olabilir. Çünkü genellikle öfkesine ve ego savaşına yenik düşer. Yine de Megatron'un etrafındaki Decepticonlar üzerindeki etkisi, karizması ve büyük gücü onu en güçlü karakterlerden biri yapıyor. Sentinel Prime, Transformers Ayın Karanlık Yüzü filminde gördüğümüz bir Autobot lideridir. Optimus Prime'ın önceki lideridir ve oldukça güçlü, deneyimli bir savaşçıdır. Autobotlar için büyük bir kahraman olarak kabul edilmiştir. Ancak olaylar ilerledikçe Sentinel Prime'ın karanlık tarafı ortaya çıkar ve sadık olduğu ilkeler sorgulanır. Büyük gücü ve güçlü silahlarıyla tanınır. İleri düzey teknolojik donanımlara sahip olup savaşta son derece etkili bir figürdür. Ayrıca onun liderlik özellikleri de oldukça dikkat çekicidir. Ancak zamanla idealist yaklaşımlarından sapmış ve bazı ahlaki sınırları aşmıştır. Güçlü olmasına rağmen karanlık tarafa kayan karakteri onu bazen zor durumda bırakabilir. Lockdown. Kendisi bir ödül avcısıdır. İnsanlardan ve diğer Transformerlardan bağımsız olarak sadece ödül için avlanan acımasız bir karakterdir. Bir avcı olarak doğrudan güç kullanmaktan çok strateji ve teknolojiyi kullanarak rakiplerini tuzağa düşürür ve öldürür. Özellikle güçlü silahları ve gelişmiş teknolojik donanımı ile bilinir. En belirgin özelliği farklı Transformerların parçalarını toplama ve onları koleksiyon haline getirme tutkusudur. Ayrıca The Lockdown adı verilen kızıl bir lazer silahı ile etrafındaki her şeyi yok etme yeteneğine sahiptir. Hızlı, çevik ve tehditkar bir rakip olsa da bazı daha büyük ve güçlü karakterlerle karşılaştığında zayıf kalabilir. Lockdown'un güçlü yetenekleri ve korkusuz tavrı onu listenin üst sıralarına yaklaştırabilir. Ancak fiziksel güç açısından en zirvede yer alamaz. Grimlock, Transformers evreninin en tanınmış ve en güçlü Dinobot karakterlerinden biridir. Genellikle T-Rex formuna dönüşebilen Grimlock hem büyük boyutu hem de yıkıcı gücüyle tanınır. Autobotlar arasında cesur ve güçlü bir savaşçı olarak öne çıkar ve genellikle gruptaki en güçlü fiziksel savaşçıdır. Fiziksel güç ve hamle gücü konusunda oldukça etkilidir. T-Rex formu ona olağanüstü bir kuvvet ve dayanıklılık sağlar. Bununla birlikte biraz kaba ve asi bir kişiliğe sahiptir. Zekası zaman zaman sorgulansa da savaş alanında doğrudan güç kullanmayı tercih eder ve bu onu son derece tehlikeli bir rakip yapar. Thriller, Transformers Ayın Karanlık Yüzü filminde yer alan ve Decepticonlar tarafından kullanılan devasa bir yaratık ve savaş aracıdır. Büyük bir yeraltı yaratığıdır ve kendisi bir çeşit dev kazıcıya dönüşebilen bir Transformer'dır. Çoğunlukla yer altından hızla çıkarak saldıran, yıkım ve kaos yaratma konusunda uzmanlaşmış bir varlıktır. Yer altındaki hızını ve güçlü pençelerini kullanarak büyük yapıları ve savunmaları delip geçebilir. Dövüşteki gücü onu rakiplerini şaşırtacak kadar güçlü bir tehdit olmasını sağlar. Bumblebee, Transformers hayranlarının en sevdiği Autobot karakterlerinden birisidir. Autobotların en genç ve en cesur savaşçılarından biri olarak sık sık lider Optimus Prime ve diğer Autobotlar ile birlikte savaşır. Bumblebee, dövüşte zekası ve hamleleriyle öne çıkar. Ancak fiziksel olarak çok büyük ve güçlü değildir. Onun gücü daha çok hızına, çevikliğine ve savaşta kullanabileceği taktiksel yeteneklerine dayanır. Zayıf noktalarına rağmen rakiplerine karşı cesaretini ve kararlılığını gösterir. Bu yüzden pek çok zaman küçük cüssesine rağmen büyük düşmanlarla başa çıkabilir. Duygusal bağları ve liderlerine olan sadakatiyle de tanınır. Dragonstorm, oldukça güçlü bir birleşik robot karakteridir. Birkaç Transformer'ın birleşmesiyle devasa bir ejderha formuna dönüşen bir yapıdır. Bu birleşik robot sadece büyük boyutuyla değil, aynı zamanda inanılmaz gücü ve ateşli saldırı yetenekleriyle dikkat çeker. Dragonstorm'un en belirgin özelliği onun büyük bir ateş soluyan ejderha formu olmasıdır. Bu ona hem savunma hem de saldırı açısından büyük avantaj sağlar. Bu birleşik robot fiziksel gücü ve etkileyici boyutuyla oldukça güçlüdür. Ancak hız ve çeviklik konusunda daha düşük sıralarda yer alabilir. Yine de büyük tehditler ve rakipler karşısında Dragonstorm'un yıkıcı gücü onu oldukça güçlü bir karakter yapar. The Fallen, biri Prime olarak doğmuş, eski zamanlardan kalma, oldukça güçlü ve kademi bir Transformer'dır. Kendisi Autobotların ilk liderlerinden biri olan Optimus Prime'ın eski bir akıl hocasıdır. Ancak zamanla karanlık tarafa geçerek Decepticonlarla işbirliği yapmıştır. İnanılmaz derecede güçlüdür ve pek çok güçle donatılmıştır. Uzun yaşamı boyunca büyük bir bilgiye ve teknolojik üstünlüğe sahip olmuştur. Devasa bir boyuta ve güce sahip bir varlık olup çok güçlü enerji ve ateş gücüne sahiptir. Ayrıca güçlü telekinezi yetenekleri, enerji manipülasyonu ve dönüşüm kabiliyeti gibi çok sayıda tehlikeli özelliği vardır. The Fallen, savaş alanındaki karanlık gücüyle son derece tehlikeli bir rakiptir. Ancak zayıf noktası kendisini güvende hissetmesi ve zaman zaman fazlasıyla kibirli davranmasıdır. Bu zaafları rakiplerin onu alt etmesine yol açabilir. Yine de The Fallen, evrendeki en güçlü ve yıkıcı karakterlerden birisi.
Quintessa, Quintessence adlı kadim bir ırkın lideridir ve bu ırk Transformers'ların yaratılmasında büyük rol oynamıştır. Kendisi yüksek teknolojik bilgiye sahip, manipülatif ve oldukça tehlikeli bir varlıktır. Aynı zamanda çok güçlü bir iyileştirme ve enerji manipülasyonu yeteneğine sahiptir. Quintessa, filmde kendini yüksek bir düzeyde gösterir ve özellikle Transformer'ların yaratılmasını ve evrimini kontrol edilmesini hedefler. Planı, Cybertron'un yeniden doğması için Optimus Prime'ı kontrol altına almak ve onu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktır. Fiziksel olarak Quintessa uzun ve zarif bir varlık olarak görünür ve farklı dünyalara hükmetme arzusuyla son derece kararlı bir şekilde hareket eder. Quintessa'nın gücü özellikle manipülasyon ve büyük enerji kaynaklarını kullanabilme yeteneğinden gelir. Onun en güçlü özelliklerinden biri düşmanlarını etkileme, zihinlerini kontrol etme ve büyük bir yenilikle galip gelme potansiyelidir. Optimus Prime, Transformers evreninin en tanınmış ve saygı duyulan karakterlerinden biridir. Autobotların lideri olarak cesaret, adalet ve liderlik gibi erdemleri simgeler. Çok güçlü bir savaşçı ve stratejist olmasının yanı sıra aynı zamanda iyi bir liderdir. Genellikle bir kamyona dönüşen Optimus bu formuyla hem hızlı hem de dayanıklıdır. Optimus Prime dövüşte son derece etkili bir savaşçıdır ve güçlü silahları, özellikle ikonik enerji kalkanı ve kılıcı ile dikkat çeker. Autobotları en zorlu koşullarda bile bir arada tutmayı başarır. Optimus'un savaş yetenekleri ve fiziksel gücü oldukça yüksektir. Ancak onu özel kılan en önemli özellikleri yüksek ahlaki değerleri ve takım için her şeyden vazgeçmeye hazır oluşudur. Optimus Prime, becerilerinin mükemmel birleşimiyle hem diğer Transformer'lara hem de insanlara büyük ilham verir. Fiziksel gücü, takımıyla birlikte birçok güçlü düşmanı alt etmesini sağlar. Bu unsurlar onu listenin 2 numarası yapıyor. Unicron, Transformers evreninin en korkutucu ve yıkıcı varlıklarından biri. Kaosun lordu ve evrenin yıkıcısı olarak anılır. Çünkü amacı evreni yok etmek ve her şeyi kontrol etmektir. Devasa bir gezegen boyutundadır ve fiziksel olarak inanılmaz bir güç ve yıkım kapasitesine sahip. Unicron, sadece gezegen formuna dönüşebilen bir yaratık olmasının ötesinde aynı zamanda uzay üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Kendisinin enerjisi onu her türlü evrende bozulma yaratma yeteneği sağlar. Diğer Transformers karakterlerinden farklı olarak Unicron'un gücü neredeyse sınırsızdır. Her şeyin yok olmasını istemesi onu evrenin en tehlikeli ve güçlü varlıklarından biri yapar. Autobotlar ve Decepticonlar gibi diğer Transformer'ların onun tehdidi karşısında birleşmeye zorlanabilir. Çünkü Unicron evreni yok etme kapasitesine sahiptir. O sadece bir gezegen formu değil, aynı zamanda tüm gerçekliği tehdit edebilecek bir varlıktır. Bu yüzden Unicron tüm zamanların en güçlü ve en korkutucu Transformers karakterlerinden biri olarak listenin zirvesinde yer alır. Ve işte Transformers evreninin en güçlü karakterlerini sizlere tanıttım. Kimisi kahramanlık yolunda, kimisi ise kaos ve yıkım peşinde. Bu sıralama film serisinde gördüğümüz karakterlere yönelik yapıldı ve öznellik içerebilir. Yani Primus gibi Unicron'un dengi karakterlerin neden olmadığını merak edebilirsiniz. Sebebi tamamıyla Transformers evrenini içeren bir sıralama değil. Bunu da dipnot düşmekte fayda var. Sizce bu listeye kimler eklenebilirdi? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Unutmayın, bu destan devam ediyor ve her karakterin bir sonraki mücadelesi bir öncekinden daha büyük olacak. Takipte kalın çünkü Transformers evreni her an daha da büyüyor.